Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi haftalık grafiklerden bir emtialara bakalım. Gümüşte takip ettiğimiz destek bölgemiz 20.86-20.38. Bunun hemen altında da şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği 20.35 destek bölgesini takip ediyorduk. Burada da hemen altında 20 dolar psikolojik destek bölgesi var demiştik. Bunun altına sarkmalar yaşadık geçtiğimiz hafta. Fakat oldukça güçlü bir alımla haftanın son gününü kapattık ve 20.35'in üstünde bir kapanış almış durumdayız. Şu mavi alan destek bölgesi kırılmadığı sürece, altında kalıcı olmadığı sürece şu son yükselişin %61.8 düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyebileceğiz. Ancak burada 20.35 hatta psikolojik destek olan 20 dolar seviyesi çok kritik olacak. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da şu son yükselişin %38.2 seviyesinin de geçtiği 1833-1812 bölgesini takip ediyorduk. Aynı zamanda şu düşüşün bakın dördüncü dalga tepe bölgesi var. 1807'den geçen şu an için bakın bu bölgeyi destek olarak çalıştırıyor. Bir önceki hafta çok güzel bir yükseliş almıştık. Bir önceki mumu yutan oldukça sert bir talep görmüştük burada. Geçtiğimiz hafta biraz sıkıntılı başlamıştı aslında satışlarla. Burada bir bobin hareketi mi oluşacak diye beklerken haftanın son gününde çok sert alımlarla bir önceki haftanın da üstünde oldukça güçlü bir kapanış yaptı ons altın. Ancak tabii bu yükselişin devam edebilmesi için artık ons gümüşün de yükselişe katılmaya başlaması gerekiyor. Ons gümüşün 20 dolar üstündeki o tutunması devam ettiği sürece umutlu olacağız, evet. Ancak 20 dolar altı kapanışlar görmeye başlarsak ons altında da satışa dönülmesi kaçınılmaz olacaktır. O nedenle altın yatırımcısının da gümüşü yakından takip etmesi gerektiğini sürekli her analizde tekrarlıyorum. Altın içinde ons gümüşün 20 dolar desteği çok kritik olacak. Buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda yukarıda 90-75-89-95 direnç bölgesini takip ediyorduk. Bunun üstünde evet bir kapanış aldık. Ancak aynı zamanda bakın şu düşüşün %78.6 seviyesi 91.36'dan geçiyor. Dolayısıyla 91.36 üstünde kapanış almadığımız sürece ons gümüşün 20 dolar desteğinin çalışma ihtimali gündemde olacak. Ancak burada 91.36 üstünde kapanışlar görecek olursak ons gümüşte de satışların derinleştiği bir süreci takip ediyor oluruz. Altın gümüş rasyosundan takip edenler için de 91.36 önümüzdeki hafta önemli bir direnç bölgesi olacak. Buradan platine geçelim. Platinde bir önceki hafta çok sert bir alım süreci görmüştük. Hatta bakın şuradaki 3 haftalık kapanışın daha fazlasını geriye aldı tek bir haftada. O yüzden platin aslında çok güçlenmiş durumdaydı. Fakat bakın buradan geçtiğimiz hafta tekrar bir satış gelse de aşağıda 930-890 desteğinin bu tepe bölgesi çalışmış durumda. Önümüzdeki hafta için yukarıda 973-955 bölgesini takip edeceğiz. 955 altında kaldığı sürece tekrar 930-890 bölgesine geri dönme ihtimali olacak. Ancak yukarıda 973 üstüne attığı takdirde de bir üst direncimiz 1038-1009 karşımıza çıkacak. Gene burada da gümüşü yakından takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gümüş 20 dolar sınırından kopmadığı sürece, bir yükseliş başlatmadığı sürece burada da geri dönüş riski gündemde olacak. Buradan paladyuma bakalım. Paladyum içlerinde aslında en zayıf duranı. Bunun da nedenini çok uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. 2011 zirvesi 860 dolarlarda olan paladyum şu an 1380 dolarlarda. Oysa dönüp gümüşe baktığımız zaman gümüş 50 dolarda görmüştü 2011 zirvesini. Şu an 20 dolarları konuşuyoruz. Dolayısıyla emtiaları kıyasladığımızda paladyum içlerinde şu an en pahalı olanı. O nedenle de bakın geçtiğimiz sene Ekim ayında 2022 Ekim ayında altın ve gümüşte çok güçlü bir yükseliş görmemize rağmen paladyumda çok sert satışlar gördük. Yani %40'lık bir düşüş var burada ve burada da uzun zamandır konuştuğumuz 1500 desteğinin altındayız artık ve bu 1500 kırılacak olursa öncelikle 1383 sonrasında da 1357 ve 1269 destek bölgesi önemli olacak demiştik. Şu an için bu bölgeyi fiyatlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda gene gümüşe bir alım
gelecek olursa paladyum da bu bölgede tutunmaya çalışır. Ancak aşağıda 1269 çok kritik bir seviye. Bu bölgenin kırılmasıyla bakın burada bir ara destek bölgemiz var. Evet, ancak ana destek bölgemiz 911-833 aralığı. Bu 860 işte 2011'de görülen tepe bölgesi. Bu bölgeye kadar geri çekilmelerde açıkçası şaşırtıcı olmayacak. Emtialara yükseliş gelse dahi paladyumda düşüşlerin yaşanabildiğini de geçtiğimiz aylarda takip ettik aslında. O nedenle paladyum yatırımcısının çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Buradan şimdi hızlıca bir Brent petrole de bakalım. Brent petrol şu bölgeye sıkışmış durumda. Yukarıda 89-86 hatta bunun da üstünde 90 seviyesi var. 90 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece şu düşüş trendini koruyor olacağız ve burada da gene ara destek bölgelerimiz var. 76-78, 75-16, hemen onun altında 72-76 ve 69-30 bölgeleri var. Fakat burada esas bizim ana destek olarak takip edeceğimiz 65-60 dolar uzun zamandır konuştuğumuz bir seviye. Yukarıda 90 üstünde kalıcı olmadığı takdirde Brent petrolünde 60-65 dolara kadar geri çekilmeler normal karşılanır. Bu da bakın şu son yükselişin %38.2 Fibonacci seviyesinin geçtiği bir bölge ve dolayısıyla gene bu yükselişin bir düzeltmesini yaptığını söyleyebiliyoruz. Burada da aşağıda çok kritik olacak olan seviye %61.8'in geçtiği 36 dolar civarları. Ya buraya kadar tabii bir düzeltme gelir mi gelmez mi bunu bilemeyiz. Ancak şimdilik öncelikle 60-65 dolar çok önemli olacak Brent petrol için. Tabii 90 dolar geçilmediği takdirde bu bölgeye doğru satışlar düşünürüz. 90 dolar geçilirse de yükselişlerin burada devamını takip ederiz. Buradan şimdi bir gramlara bakalım. Gram gümüşte haftalıkta takip ettiğimiz destek bölgemiz 12.66-12.35 bölgesiydi. Geçtiğimiz bir yıl boyunca direnç olarak çalışan bölge destek olarak çalışmaya devam ediyor. 2021 yılında gördüğümüz bu Aralık ayında gördüğümüz zirve bölgesi ise bakın şu güçlü talebin arza dönüştüğü bölge 13.14-11.92. 11.92 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde 12.35 altındaki hareketler böyle aşırılıklar olarak kalacaktır. Ancak haftalık kapanışlarda 11.92 önemli. Tabi bu arada bir seçim sürecine girdik. Dolar Türk lirası artık 18.5'ların üstüne yerleşmiş durumda. 18.70'in altına indirmeyi başarıyorlardı geçtiğimiz haftalarda. Artık 18.80 destek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda da 19'a gelmiş durumdayız artık. Dolayısıyla bu seçim sürecinde Dolar Türk lirası çok yakından takip edilmeli. Orada bir kontrol kaybı gramlarda çok sert yükselişleri getirecektir. Zaten hep söylüyorum, gram yatırımı orta ve uzun vadeli bir yatırımdır. Stop kullanılmaması gereken bir yatırımdır. Çünkü alım satım farklarından dolayı stoplar sizi evet büyük düşüşlerden korusa dahi sonuçta zarar etmenize neden olur. O nedenle paçal alımlar çok daha sağlıklıdır ve orta uzun vade düşünmek durumundayız. Seçimden sonra artık yavaş yavaş gramlardan çıkma zamanı geleceğini düşünüyorum. Eğer ki muhalefet iktidara gelecek olursa orada son bir atak gelecektir Dolar Türk lirasından dolayı ve bu da satış fırsatı olacaktır. Çünkü aynı dönemde borsada da çok sert satışlar olacağını düşünüyorum. Eğer iktidar değişecek olursa, ki öncesinde acaba bir seçim olacak mı o bile daha net değil benim için. Ancak seçim olur, iktidar değişecek olursa kurdaki o son bir yükselişle birlikte artık yavaş yavaş emtialardan, gramlardan çıkıp borsaya geçme zamanı gelmiş olacak. Onu da gene bu kanalda konuşuyor ve analizleri paylaşıyor olacağım. Şimdi buradan gram altına geçelim son olarak. Gram altında uzun zamandır gene takip ettiğimiz destek bölgemiz 1084. Daha düşük zaman dilimlerinde bu 1085'e denk geliyor. 1085 aslında önemli destek seviyemiz, ancak 1100'ü şu an için korumuş durumda gram altın. Kısacası 1085 altında hareketler görmediğimiz sürece gram altında da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.